Mısır'a geldiniz, neler göreceksiniz? Mutlaka gidilmesi gereken yerler neler? Harcamalar ne kadar? Fiyatlar nasıl? Tabii bunların arasında da kısa kısa elimden gerekçesi bilgi vermeye devam edeceğim. Welcome to Luxor. Welcome to Egypt. Şah yaşa. Mustafa Kemal Paşa. Kaldığım hostel şehrin tam ortasında. Luxor pazarının içinde. Bu arada Mısır'da pazarlarda El Soğuk olarak geçiyor. Luxor, El Soğuk tam olarak bulunduğum nokta aslında burası. Tam karşısında da yerel halkın sıkça kullandığı bir park var. Burada insanlar geliyor, pikniğini yapıyor. Güvercinleri besliyor, çocuklar koşturuyor. Ve hemen yanında da tam arkasındaki yapıda Luxor Tapınağı. Antik Mısır'ın en ikonik ve en iyi korunmuş tapınaklarından birisi. Bir önceki videomda akşamüstü Luxor Tapınağı'nı ziyaret ettim. Gerçekten büyüleyici bir atmosfer var içeride. Tabii ki Luxor'a geldiğinizde uğramanız gereken en önemli noktalardan bir tanesi de Luxor Tapınağı. Hostelden çıktıktan sonra kahve aldım. Kahvemi de McCafe'den aldım. Yaklaşık 1-1,5 dakika yürüme mesafesinde bu McCafe Luxor çarşısına. Kesinlikle tavsiye ederim. Yerel halk Türk kahvesini 150-200 pound'dan satmaya çalışacaktı size. Fakat McCafe'de fiyatlar 60-70 pound civarı. Bu da 50-55 Türk lirası yapıyor. Bugünkü videomuzda da Mısır gezisinin en önemli noktalarından bir tanesine gidiyoruz. Krallar Vadisi'ne gidiyoruz. Krallar Vadisi, Antik Mısır'ın en önemli firavunlarının mezarlarının bulunduğu dağın içine oyulmuş muhteşem bir vadi. Vadiye gitmem için de Nil Nehri'nin diğer tarafına geçmem gerekiyor. Şu anda Luxor Tapınağı'nın arka tarafına geldim. Hemen solumda Nil Nehri var. Sağımda ise Luxor Tapınağı'nın mükemmel manzarası. Bakın içeriye giriş tam şuradan ve tapınak tamamen bu kadar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çok büyük bir tapınak değil burası. Ziyaret için 1,5-2 saat yeterli oluyor. Ve tabii eğer her şeyi anlayacağım, buradaki tüm bloklardaki figürleri anlayacağım derseniz de biraz zaman ayırmanız gerekiyor. Tabii bunu rehberle yapmanız çok daha mantıklı olacaktır. Çünkü baktığınızda hiçbir şey anlamayacaksınız. Neredeyse tüm duvarlar, tüm bloklar figürlerle dolu. Taşlara kazınmış figürlerle dolu. Nil Nehri'nin karşı kıyısına geçmem için yerel halkın kullandığı feribotları kullanacağım. Şimdi sonra buradaki feribotları bulacağım. Tapınağa girişler başladı yavaş yavaş. Tabii şu an fazla bir kalabalık yok. Bunu görebiliyorum. Çünkü insanlar buraya genelde akşam üzeri gelmeyi tercih ediyor. Akşam üzeri hava karardıktan sonra ışıklandırması çok güzel oluyor. Kanalımdan videosuna bakabilirsiniz gerçekten. İçeride çok güzel bir atmosfer var. Büyüleyici bir atmosfer var. Şehir merkezinden biraz uzaklaşınca Nil Nehri kıyısında daha nezih bir alana geldim. Burada kafeler var, restoranlar var. Böyle halka açık bir park. Bakın burada adamlar damacanayı nasıl taşıyor arkadaşlar. 3 tane 20 litre su koyuyor arkasına. 60 kiloyu birden bir anda götürebiliyor. Tarihte bilim insanları da piramitlerin nasıl yapıldığını hala çözemedi arkadaşlar. Bakın çok basit. Mısır'da 1 ay, 1,5 ay kalsınlar. Bu insanların neler yaptığını, neler yapabileceğini görsünler. Zaten anlayacaklardır. Luxor'da beni en çok rahatsız eden şeylerden bir tanesi halkın aşırı ısrarcı olması. Kahire'de 4 gün geçirdim. Kahire'deki halk ve esnaf bu kadar ısrarcı değil arkadaşlar. Özellikle buradaki esnaflar sizi çok darlayacak. Buna da hazırlıklı olun. Özellikle taksiciler ve kapı önünde bulunan esnaflar, satıcılar size çok ısrarcı tavırlar sergileyecek. No, thank you. Yani her adım başında birisi laf atıyor bana burada. Ya taksici ya feribotçu. Bir şey satmaya çalışıyorlar, bir şey vermeye çalışıyorlar. Ya da dilenciler karşınıza çıkabiliyor. Açıkçası Kahire'de çok daha huzurlu vakit geçirmiştim. Selamünaleyküm. La. Burada diyor Türkçe mi yazıyor diye gösteriyor. Evet, Türkçe yazmışlar. Seyit iyi yardımcı oldu. Eski havası ama iş görüyor, saygılı, yardımsever. Alışveriş yapın ve sözünde duruyor. Evet. Evet. Bakın pazarlama yöntemine bakın adamdaki. Here taxi, here Kings Valley, Okay. here Hatshepsut. Okay, I can do myself. Thank you so much. Okay, maybe other side. La. Mısır gezinizde dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan bir tanesi de bir yerde bir alışveriş yapacağınız zaman, bir şeyler alacağınız zaman cüzdanınızı çıkarmayın arkadaşlar. Ya da cüzdanınızı çıkarırsanız bile içinde çok para olmasın. Çünkü buradaki insanlar paranızı gördüğü zaman yüksek fiyatlar söylemeye başlıyor. Ben de şimdi önlemimi aldım. 25 pound hazırladım.
20-10 pound arası diyenler vardı bu feribot için. Cüzdanımı çıkarmayacağım. Buradan bakalım girişte ne kadar ücret isteyecekler benden. Selamünaleyküm ve rahmetullah. How much for one? One person. Yes. Ticket. One person. This is 10 or 15? It's okay, 25 one person. Just The- one go. This is not 25, 15. Give me 10. I know. No, 25, just one way. Yes. 50, two way. No, no. 15. 1-5. 15? Yes. This is the last order, my friend. The last price, my friend. 15. This is, give me local price, please. I know. Okay, my friend. وريله الورقة. Okay, This is here, the look. price, my friend. Okay. Okay, şükran. I'm sorry. Yeah, it's okay. No need say so. It's okay. Take care. Okay, okay. Give him the- Ticket? No need No ticket. ticket, one Okay, way. okay, okay. Hello. Muhtemelen tabii 25 değil. O turistler için hazırlanmış bir ücret tablosu arkadaşlar. Tamamen tesadüf oldu benim 25 çıkarmam. Ve birazdan yolculuğumuz başlayacak. Bakın botun içerisi böyle leş, çöplük dolu. Mısır'ın her yerinde olduğu gibi burada da kötü bir tablo var. Feribot kalktı. Yavaş yavaş biz de karşıya geçiyoruz. Feribotun tamamen dolacağını düşündüm ama boş yerler var. Tamamen dolmadan kalkış yaptı. Sağ ol abi, sen nasılsın? Merhaba. Aydın. Aydın, Ehat, memnun oldum abi. Abi çok ısrarcılar ya. Böyle olmaz. Yani bu az önce onu dedim. Yani burasını sevdin mi dedi adam. Yok dedim, sevmedim. Yani neyini seveyim? Kahire'de kaldım ben 3-4 gün. Adamlar bir kere soruyor, 2 kere soruyor, bırakıyor. Buradaki yapışıyor, kolunu tutuyor. 10 kere soruyor. Yoruldum dedim. Bir bırakın abi ya. Yani bir şurasının bir havasına, suyuna bakalım. Kafede oturuyorsun. Çay 5 liraysa 150. güzelleri bazen Türk kahvesine 200 çekti dün. Aydın abi de yorulmuş burada adamların ısrarlarından. Onunla konuştuk şimdi. Azerbaycan değil mi abicim? Eyvallah. Aydın abi Türkçe konuştuğumu duymuş. 2 dakika geldi. Seni diyor rahatsız etmeyeyim diyor daha fazla diyor. Çünkü diyor burada yeterince yoruluyoruz diyor. O da arkada oturuyor. Tek başına geziyormuş burasını benim gibi. Feribot yanaştı. Fakat karşıda, kıyıda kavga var arkadaşlar. Mısır'da böyle yerel insanların yaşadığı yerde sıkça karşınıza çıkabilecek manzaralardan bir tanesi de burada insanların kavga etmesi. Herkes de onlara bakıyor şu an. Kadını dövüyor karşıda maalesef. Evet, kavga bitmiş ve yol açılmış burada. Kahire şehir merkezinde de böyle bir olaya şahit olmuştum. 2 grup kavga ediyordu arkadaşlar. Şehrin göbeğinde, şehrin merkezinde. I have the car here if you need go to Valid King Hatshepsut. I have taxi, Lala şükran. taxi driver. Lala. أمنع عليكم جنيه لله يد Lala hayır demek. Hayır, hayır demek. Arapçada Mısır'da en çok kullanmanız gereken kelimelerden bir tanesi bu. Lala olsun. İskeleden çıkıyorum birazdan. Taksi uygulamasına bakacağım. Ben burada InDrive kullanıyorum. Tabii Uber de kullanılıyor burada uygulama olarak, bilginiz olsun. InDrive uygulaması biraz daha ucuz kalıyor. Taksi ve motosiklet seçeneğini gördüm ben. Motosikleti de kullandım şehir merkezinde Kahire'de. Eğlenceli ve hızlı oluyor motosiklet. Mısır halkı motosikletlerde kask kullanmıyor. Şu ana kadar kimsenin başında kask görmedim. Trafik kuralı denen bir şey de yok Mısır'da. Herkes kafasına göre yol neredeyse oraya gidiyor. Taksi no. Lala. Lala şükran. Think about two way, Yeah, just one way. 200 down. 200. Şükran. How much? Lala. How much? I wait taxi. How much? I wait taxi is coming. Taxi coming. Yeah, how many? How 80. 80. 100 down. No. 100. Coming taxi. Bakın nasıl pazarlık oldu. 100'e düştü en son rakam. 100'e de bence tuk-tukla buradan gidebilirsiniz. Thank you. Bye bye. Hava bu arada gerçekten mis gibi. Ocak ayındayız. Ne sıcak ne soğuk. Gayet güzel bir hava var burada. Yol boyunca da
onlarca otobüs gördüm. Burası da kocaman bir otobüs park alanı. Vadiye girdiğim gibi karşıma hiç çıkan manzara şu kalabalık arkadaşlar. Buradan pazarın içinden geçeceğiz sanırım. Karşıda bir pazar var. Pazara girdim. Bundan sonrası artık bilet alma gişesi ve lavaboların olduğu bir alan olacak. Pazar gayet kalabalık çünkü giriş çıkış yolu burası. İnsanlar mecbur ziyaret etmek zorunda kalıyor burasını. Önümdeki kadına herkes şakaya diye laf atıyor arkadaşlar. Hiç rahat bırakmadılar. De Canarias pa'l mundo. Şu anda saat burada 11.30. Herkes buraya erken gelinmesi gerektiğini söylüyordu. Benim gelişim 11.30'u buldu. İzdihama yakın bir kalabalık var burada. Hemen sağımda da öyle bir yapı var arkadaşlar. Vadiyi gösteriyor detaylı olarak. Nerede ne var? Tur rehberleri de anlatmaya başladı burada. Tam karşımdaki alanda bilet satış noktası. Biletlerimi aldım. İçeriye giriş ücreti, vadiye giriş ücreti 750 pound arkadaşlar. Tutankamon'un mumyası için 700 pound. 5. ve 6. Ramses için de 220 pound ödeme yaptım. 1670 pound. 1670 pound güncel kurla 1530 Türk lirası yapıyor. Dolar karşılığı 35 dolar civarı. Vadinin bulunduğu alana giriş yaptım arkadaşlar. Bilet almamız gerekiyor. Evet, burada üçkağıt yok. Burada dolandırıcılık yok. 20'ymiş arkadaşlar elektrikli aracın ücreti. Evet, biletimi aldım bu araç için. Yanımda da arkadaşlar Mahmut. İsmi Mahmut adında şoförümüz var arkadaşlar. Selamünaleyküm Mahmut. Aleykümselam. Mahmut yola bakmadan gidiyor işte, kameraya bakıyor Mahmut. Böyle küçük elektrikli arabalarla sizi vadinin olduğu yere götürüyorlar. Yavaş yavaş, şüve şüve. Turkish. Yavaş. Hasan Çelik. 5 dakikalık yola 20 pound aldılar. Aslında yürünür bu yol ama neyse. Sistem böyle, yapacak bir şey yok. Burada da insanlar arabaları bekliyor geri dönüş için. Burada bir tane daha giriş alanı var. Buradaki görevli de biletlerinizi kontrol ediyor arkadaşlar. Bakalım insanlar nereye gidiyorsa ben de oraya gidiyorum. Vadideki ilk durak 4. Ramses. 3. Ramses'in oğlu olarak geçiyor. Vadi alanına girdiğinizde sağdaki ilk yer burası arkadaşlar. Şimdi buraya gireceğiz. Bu firavun arkadaşlar savaşçı değilmiş. Şantiyeci bir firavunmuş. En büyük icraatlarından bir tanesi de binlerce işçiyle taş ve maden seferleri düzenlemiş. 4. Ramses'in mumyasının olduğu mezara geldik arkadaşlar. İçeride mumya var mı bilmiyorum. Nasıl gidiyor? Var mı içeride mumya? Yok, mumya bir şey yok. Sadece dönüyorsun, çok fazla güzel. Mezarlık alanı var ha? Mezarlık tamam. alanı. Az önce konuştuğum abiyle gişelerde karşılaşmıştık. Türkçe konuştuklarını duyunca hemen muhabbete girdim ben de. Buranın girişi ücretsiz arkadaşlar. Ücretsiz derken vadiye giriş ücretinin içinde az önce size gösterdim. Tabelada zaten yazıyor. Her yerde bir obje var. Her yeri kazmışlar. Duvarların hepsi kazılı arkadaşlar. Figürlerle dolu. İçerisi bayağı küçük. Orada da bir taş var arkadaşlar. Mezar taşı muhtemelen. Küçük bir oda. Hepsi bu kadar. Buradan çıkıyorum. Bir mezarlıktan çıktıktan sonra solumda böyle dinlenme alanı var. Burada insanlar genelde turlarını bekliyor. Çünkü turlar onlara belli saatler veriyor. Şu saate geleceğim, geri döneceğim gibilerinden. Burada da geri dönüşünü bekleyen insanlar var. Rehberler genelde bu vadinin gezilmesi için 2-3 saat arası bir süre ayırıyormuş. Şu dinlenme alanından çıktıktan sonra solunuzda da 9. Ramses'in mezarını göreceksiniz. 9. Ramses'in mezarına da yine vadi girişinde verilen biletle giriyoruz. Burası biraz daha farklı ilk girdiğimiz mezarlığa göre. Buradan içeri giriş yok arkadaşlar. Mezarın bulunduğu alanda tam aşağısı. Bu videomda tabii ki birçok bilgi vereceğim ama bir belgesel tarzında bir video olmayacak. Mısır'a geldiniz, neler göreceksiniz? Mutlaka gidilmesi gereken yerler neler? Harcamalar ne kadar? Fiyatlar nasıl? Tabii bunların arasında da kısa kısa elimden gerekçesi bilgi vermeye devam edeceğim. 9. Ramses'ten de çıktım. Az önce bir Türk grup geçti. Adam isyan ediyordu. Ne kadar çok Ramses var. Gez gez bitmedi diyordu. Evet, gerçekten de her yer Ramses arkadaşlar. Bu Ramsesler tabii baba, oğul, torun
öyle devam ediyor. Hepsinin ayrı bir numarası var. Bu mezarlık da Meryem Taha'ya aitmiş. Buradaki en uzun koridora sahip mezar olarak geçiyor. Burada 3 bölme var. 1, 2, 3. En altta da mumyanın olduğu oda var arkadaşlar. Buradaki en uzun koridora sahip mezarlık burasıymış. 116 metre içeri gireceğiz arkadaşlar. Tam 116 metre vadinin içine yapılmış bu mezarlık. Vadinin içine giriyorum ve 116 metre sonra Firavun'un mezarına ulaşacağım. Gerçekten uzun bir yol. Ve buraya da vadinin giriş biletiyle girebiliyorsunuz. Ekstra bilet almanıza gerek yok. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş Turkish. Turkish. Yeah. Ve 116 metrelik yolculuğumuz başladı. Bakın arkadaşlar, binlerce yıl önce buradaki insanlar sırf öbür dünyada rahat yaşasın diye neler yapmış? Yerler, yerin zemini çok kaygan. Çünkü topraklık alandan geliyor insanlar ve ayakkabılarının altında kumlar birikiyor. Bu kumlar da burasını kaygan yapıyor. Düşürmemesi için de her adıma bir ahşap koymuşlar. Ve tabii yol boyunca da figürler bizi karşıladı. Her duvarda hikayeleri anlatan figürler var arkadaşlar. Ve inanılmaz bir çaba, inanılmaz bir emek. Gerçekten insan hayret ediyor. Ve mezarına ulaştık. Değerli eşyalarının ve mumyasının saklandığı alan burası. Mumyanın akıbeti belli değil. Firavun mezarlığı burası. Bu da mezarlığın kapağı arkadaşlar. Her ayrıntısı düşünülmüş. Firavun'un olduğu mezar bu. Bu da mezarlığın kapağı arkadaşlar. Kafar olarak geçiyormuş ismi arkadaşlar. Yeah. Okay brother, thank you so much. How many meter deep inside, do you know? 5 oda var içeride ve mezar 4 metre daha aşağıdaymış arkadaşlar. O odalarda onun ganimetleri, öbür dünyaya götürmek istediği malları diyebiliriz. Orada saklanıyordu muhtemelen. Ve içerisi çok havasız. Bu da sizi terletebiliyor. Özellikle yukarı çıkarken ter basmaya başladı beni de. Bakalım sırada kim mezarı var. 19 tane Firavun mezarı var bu bölgede şu an. 19 tane. Haritası da böyle. Ve vadi böyle devam ediyor arkadaşlar. İleride hiçbir kalabalık yok. 1-2 kişi var sadece. Ben de gitmeyeceğim kalabalık olmayan bölgeye. 3. Ramses'in mezarının olduğu yere geçeceğiz. 3. Ramses, Tutankamon ve Keops kadar güçlü olmasa da tarihe adını yazdırmış. Çünkü 3. Ramses tarihteki son büyük firavunmuş. 20. hanedanın en güçlü firavunundan sonra antik çağda işler kötüye gitmeye başlamış. Hanedanlıkların ekonomisi çökmeye başlamış arkadaşlar. Ölümü de boğazı kesilerek gerçekleşmiş. Mumyası da Büyük Mısır Müzesi'nde sergileniyormuş. Şimdi 3. Ramses'in mezarına iniyoruz arkadaşlar. Burası da uzun bir koridordan oluşan bir yer. Arkadaş biletin bittiğini söylüyor ama girişte böyle bir şey söylemediler bana. Diğerlerinin hepsine gelirsin. Adam burada para koparmaya çalışıyor arkadaşlar. 100 pound ver dedi bana bahşiş. 20 var dedim, daha fazla yok dedim. 18-19 Türk lirası. Yani adamın ucuna denk geldik. Başka hiçbir şey değil, sokmuyor adam beni içeri. Evet bakın burası biraz daha böyle düz koridorlardan oluşuyor. İniş çıkış henüz başlamadı. Ziyaret alanı da bu kadar arkadaşlar. Çok da uzun bir yer değil. Yani açıkçası sokmuyorsa, bahşiş istiyorlarsa size çok da ısrar etmeyin. Bence çok da girmenize gerek yok. Gördüğünüz gibi bu kadar bir alan. İçerisi kapalı tamamen. Work araya ediyor. Çalışma hala devam ediyormuş burada. Ve biletini aldım. Ramses 5 ve 6'ya geldim. Ramses II'nin oğullarıymış bunlar. Burası Krallar Vadisi'nin en büyük mezarı olarak geçiyor arkadaşlar. İçeride 120 tane oda varmış. İçeriye giriş alanındayım şu an.
Extra ticket diye zaten belirtmişler burası için. Bunu ilginç bir şekilde 3 kere deldi. Krallar Vadisi'nin giriş biletinde de 3 olmuştu. Sonra bahşiş istedi. Muhtemelen 3 bitti demek oluyor burada. 200 TL ücret ödedim buraya gelmek için. Fakat içeride sadece bunlar var. Bakın, mezar kapağı kırılmış, bir kısmı böyle kırık olarak sergileniyor. 120 oda deniyor fakat odalar da burada gözükmüyor. Where is the other room? Turkish. Turkish. Yavaş yavaş. Brother, they said 120 room inside. Huh? Where is room? Which area? Room, yes. This way, this way. Up. Okay, şükran. Odalar yukarıdaymış. Şükran Kafi. Buradaki mesela en değer katan özelliklerden bir tanesi tavan boyalarının hala orijinalliğini koruması. Bakın yukarısı masmavi. Diğer mezarların hiçbirinde bu kadar belirgin bir şekilde boya kalmamıştı. Odalara girişi göremedim arkadaşlar. Söylendiği gibi oda gözükmüyor burada. İçerideki adam söyledi, odaların girişleri zamanla çökmüş arkadaşlar. Bu yüzden odalara erişim yokmuş. Ve geldik efsaneye arkadaşlar. Tutankamon'a. Tomb of Tutankhamon. Numara 62. Evet, girişte tarihini anlatıyorlar arkadaşlar. Bulunduğunda içeride neler vardı onları gösteriyorlar. Bakın odaların içinde kişisel eşyaları böyle bulunmuş. Howard Carter isminde bir İngiliz araştırmacı buluyor bunu. Zaten girişte de ekstra bilet almanız gerektiğini söyleyen bir tabela var. Girişte biletime 3 tane delik açıldı. Bu da biletin bittiği anlamına geliyor. Ziyaret alanı gerçekten çok küçük ve kısıtlı arkadaşlar. Sadece şu kadarlık bir alan ziyaretçilere açık. Buraya sadece bir mumyanın mezarlığı deyip geçmek hakaret oluyor arkadaşlar. Bu mezarlıktan toplamda 5398 parça eşya çıkmış. Kataloglanan eşya sayısı bu. Bunların arasında altın tabutlar, savaş arabaları, tatlar, mobilyalar, mücevherler, silahlar, oyun tahtaları, şarap küpleri, kıyafetler, günlük eşyalar bulunuyormuş. Bu mezar taşından 3 tane tabut iç içe çıkmış. Altın yaldızlı ahşap, daha ince altın işlemeli ve saf altından oluşan maske. Ve 3000 yıllık mumya arkadaşlar. Mezar 4 Kasım 1922'de İngiliz arkeolog Howard Carter tarafından keşfediliyor. Finansörü Lord Carnarvon ile birlikte çalışmış. Carter girişte küçük bir delik açıp baktığında harika şeyler görüyorum demiş. Gördüğü harika şey de bu arkadaşlar. Bu mezar açıldıktan sonra 3 tabut iç içe çıkmış. Birincisi altın yaldızlı ahşap, ikincisi daha ince altın işlemeli, üçüncüsü ise saf altından oluşan 110 kilo ağırlığında tabut. Howard Carter ve ekibi buradaki eşyaları belgelemek için tam 10 yıl boyunca mesai harcamış. Yukarıdan bakıldığında da Tutankamon'un yüzü böyle gözüküyor. Bölgenin en önemli firavunun mezarını da böylece görmüş olduk. Tarihin en önemli firavunlarından Tutankamon'un mezarını ve Krallar Vadisi'ni geride bırakıyorum. Sırada Hatshepsut Tapınağı var arkadaşlar. Bu tapınak da Krallar Vadisi'nde bulunuyor. Buradan ulaşım için artık taksicilerin insafına kalacağız arkadaşlar. Tursuz geldiğim için bunun dışında başka bir seçeneğim de yok. Vallahi bu Mısır halkı gerçekten beni çok yordu. Özellikle Luxor halkı. Samimiyetimle söylüyorum, benim başımı ağrıtmaya başladı arkadaşlar. Az önce pazarlık yaptık. Hadi 50 pound dedim. Fazla bile verdim aslında. Daha sonra şurada arabaların girişi için gişeler var.
Yani bir gişe var, daha doğrusu gişeler demeyelim. Bu gişede de arabaların park ücreti alınıyor arkadaşlar. Motosiklet falan yazmıyor orada girişte. Motosiklete inerken adam da bana otopark parası vermek zorundasın dedi. Çünkü burası bedava değil dedi. Ben de dikkat ettim, zaten orada motosiklet falan yazmıyordu. 50 pound'u verdim. Yallah dedim, yolladım arkadaşlar. Gerçekten yordular beni. Yani sizin cebinizdeki 10 pound'u bile göz dikiyorlar. Hiç kaçırmıyorlar. Hiçbir fırsatı kaçırmıyorlar. Tapınağın girişi normalde burası. Fakat ben buraya girmeden direkt otoparktan giriş yaptım. Tur otobüsleri, turistleri şuradaki giriş kapısına bırakıyor. Buradan yürüdükten sonra da bilet alma gişesine ulaşıyorsunuz. Bu tapınağa girişte 440 pound, yaklaşık 420 Türk lirası civarı diyebiliriz. İçeride de 2 tane mezar varmış. Şimdi fark ettim de golf arabaları da varmış burada. Onları görünce fark ettim. Gişenin sağında kalıyor arkadaşlar golf arabaları. Ben görmedim. Çocuklar da burada yürüyünce onları takip ettim. Aslında golf arabasıyla gidiliyormuş. Yol göründüğü kadar da uzun değilmiş. Tabii bence golf arabasına binin. Çok daha rahat olacaktır. Bu tapınağa ismini veren aslında bir firavun. Aynı zamanda tarihteki ilk kadın firavun ünvanını koruyor. Antik Mısır tarihinin en büyüleyici ve en ikonik yapılarından birindeyiz. Yaklaşık 3500 yıl önce, milattan önce 1479-1458 yılları arasında yapılmış bu tapınak. Normalde vekil olan bu kadın üvey oğlu Tutmos III'ün yerine tahta geçince yetinemedi ve birkaç yıl sonra dönemin gereklerine göre firavun erkek olmalı diye kendini erkek firavun gibi tasvir ettirdi. Kadın olduğu için o dönemde tahtı gasp ettiği iddiaları varmış. Tapınağın içinde 2 tane heykel var, sağlı sollu. Bunların başı yok. Bunların başının olmamasının en büyük sebebi Hatshepsut'un 20 yıllık başarılı hükümdarlığından sonra tahta geçen oğlu Tutmos III, Hatshepsut'un adını, görüntülerini, heykellerini tahrip etmiş. Birçok heykeli kırıp gömmüş. Bazıları tapınağın yakınına atılmış. Bu yüzden 1920'lerdeki kazılarda binlerce parça bulunmuş. Özellikle baş ve yüz kısımları hedef alınmış. Evet, hedef alınan baş ve yüz kısımları zaten içerideki heykellerde mevcut değil. Bu tapınak 3 katlı terastan oluşuyor. Şu anda en üst katındayız. Az önce gördüğünüz gibi tapınağa çıkışta rampalar var. Bu rampaların amacı ise hem erişim kolaylığı hem de tören alayı için yapılmış. Kayalıklarla kusursuz uyum sergilemiş burada rampalar. Bakın bu rampa ve merdivenler yeni yapılmış gibi. Fakat bunlar 3500 yıl önce yapılmış. Şimdi bir kat iniyorum. İneceğim katta tapınağın 2. katı. Ve Hatshepsut tapınağından yavaş yavaş ayrılıyorum. Zamanında iş makinesi yokken, vinçler yokken yapılmış. Gerçekten inanılması güç ama gerçek. Dağı kazıyarak bu hale getirmişler. Bunun tek amacı öldükten sonra inandığı Tanrı tarafından ruhunun tapınması, gücünün ve meşrutiyetinin sonsuza dek hatırlanması. Ve ben de videomun yavaş yavaş sonuna geliyorum. Umarım beni de hatırlarsınız ve kanalıma abone olursunuz arkadaşlar. Elimden geldikçe size gezdiğim yerleri göstermeye çalıştım. Bilgiler vermeye çalıştım. Buraya uygulamadan gelen motosikletin arkasında beni buraya getiren üçkağıtçı çıktı arkadaşlar. Şimdi beni de geliyor. Motosiklete yer var Allah'tan, çok sıkışık değiliz. Bakın bu daha fazla yolu 35'e götürecek. Arkamdaki beni 5 dakikalık yola 50'ye getirmişti. Beni görünce şaşırdı tabii, şok oldu. Çünkü yol üzerinde 100 istiyordu benden bu yol için. Arkadaşlar görüyorsunuz ne kadar dolandırıcılar, ne kadar üçkağıtçılar. Başka da bir şey demeyeceğim. Yes, 35 Egyptian baht. You said 100. Motosikletten sonra yine yerel halkın kullandığı feribota bindim ve sağ salim otelime geldim. Şimdi akşam yemeğine gidiyoruz.
Akşam yemeğinde menüde McDonald's menüsü var arkadaşlar. Buradaki McDonald's'ı göstereceğim. Fiyatları göstereceğim. Sabah oradan kahve almıştım. Bakalım Mısır'da McDonald's fiyatları nasılmış. Ve her yere ulaşım için bu pazarın içine girmem gerekiyor. Tabii arka sokaklardan da çıkılıyor. Fakat gelmişken size de pazarı göstermek istedim. Bir önceki videomda bu pazar hakkında daha fazla bilgi verdim. Bu pazarı en baştan en sona 10 dakikada yürüyebiliyorsunuz. Yan sokaklarda neredeyse hiçbir şey yok. My friend, thank you. Ve gerçekten Luxor esnafı insanı çok yoruyor. Çok darlıyor, çok ısrarcı. Ayrıca yerel halk da bu pazarı tercih ediyor. Bu pazar sadece turistler için değil, yerel halkın kullanımı için de açık. Biraz hızlı davrandım. Sadece 2 kişiye yakalandım arkadaşlar. Bunlar hiçbir şey değil gerçekten. Bunlar bir kez soruyor, 2 kez soruyor. Ama başıma takip eden de geldi. Elimi kolumu tutan da geldi. Çeviren de geldi. Yani çok da böyle rahat edebileceğiniz bir yer değil bu Luxor. Yerli yabancı birçok turist de buraya geliyor, kahvesini alıyor. Burada mı yemek istiyorsun diyor, paket mi almak istiyorsun diyor. Burada yemek istiyorum. Sandviçler ve menüler arkadaşlar. Oraya girdim. Normal chicken sandviç, sadece sandviç 80 Egypt pound'u. 80 Egypt pound'u da Türk lirası karşılığı 1.7 dolar 73 Türk lirası. McChicken'a bakalım. McChicken'da 150 pound. İçecek istiyorum dedim yanında. İçecek sadece Sprite veriyor. Büyük boy diyorum. 230 pound'a. Pardon, Sprite fotoğrafı varmış. Yanlış anlamışım. McChicken'ı seçtim. Evet, yanında içecek istiyorum dedim. Orta boy kola diyelim. Patatesi de seçtik. Fries dedik. Paketimin tamamı da 194 pound tuttu. Ne alıyorum 194 pound'a? McChicken menü alıyorum arkadaşlar. Orta seçeneğini seçtim, yani içecek ve patates orta boy gelecek. Order more diyelim, bir tane de buraya sadece burger ekleyelim. Chicken McDo ekleyelim. Sipariş diyor, çantanıza eklendi diyor. 274 pound oldu. Tamam diyelim. Karşıdaki kasiyer hem İngilizce söylüyor hem de Arapça söylüyor. Bunun sıkıntısını Kahire'de çok yaşadım arkadaşlar. Özellikle falafelcide böyle bir sistem vardı. Adam İngilizce bilmiyordu. O yüzden yanımdakilerden hep yardım almıştım. Fakat burada sorunsuz bir şekilde siparişinizi alabileceksiniz. Ve gerçekten de kalabalık içerisi. Bakın sırada bekleyenler burada numaralarını takip ediyor. Bakalım Mısır'ın McDonald's'ı nasılmış arkadaşlar. Samimiyetimle söylüyorum, ekmeği gerçekten taze arkadaşlar. Zaten renginden de belli, görüntüsünden de belli. Bu da öyle. Ve adamlar gerçekten çok hızlı çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz habire sipariş çıkarttı adamlar. Lezzetli mi? Evet. Yeterince lezzetli. Böylece bir videomun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.